Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Mevsimi geldiğinde demet demet yaptığım şifalı tatlının tarifini vermek istiyorum sizlere. Mutlaka mevsiminde yapmanızı tavsiye ederim. Tarifimize hemen başlayalım. Karışık meyvelerden yapmak istiyorum bu sefer. Üzüm, şeftali, kokulu erik ve elmam var. İlk olarak üzümlerimin tane halinde ayıklıyorum uygun bir kaba. Yaklaşık 1 kilosunu kullandım. Ayıkladığım üzüm tanelerini büyük bir tencerenin alt kısmına koyuyorum. Üzerine yıkadığım 5 adet şeftaliyi kabuklarıyla birlikte doğruyorum. Küçük parçalar halinde doğramanızı tavsiye ederim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Dilediğiniz meyvelerle yapabilirsiniz. Evde kalmış meyvelerle de deneyebilirsiniz bu tarifi. Her meyveyle de denedim. Hepsiyle de çok güzel oluyor. 6 adet elmamı orta kısmındaki çekirdek kısımlarını çıkartarak temizliyorum. Daha sonra elma dilimlerini küçük parçalar halinde doğruyorum. Evet, en son eriklerin çekirdeklerini çıkartarak tencerenin üst kısmına bırakıyorum. Şöyle bir kase dolusu eriğim vardı, kokulu erik, ve ocağa bırakarak kendi halinde yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Şimdi bir blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekelim. Evet, gördüğünüz gibi püre haline getirdim. 1 yemek kaşığı dolusu nişastayı uygun bir kaseye alalım. Ve aşabilmek için 2 su bardağına yakın üzüm suyum var. Nişastayı karıştırarak aşıyorum. Dilerseniz üzüm suyu yerine daha farklı meyve suyu veya direkt su da kullanabilirsiniz. Evet, nişastayı üzüm suyuyla açtıktan sonra kaynayan tencereye 1 su bardağı dolusu toz şeker ekliyorum. Tadına bakarak şeker ilavesi yapabilirsiniz meyvelerinizin tadına göre. Ve kıvamını açtığım nişastalı suyu tencereye alıyorum ve sürekli karıştırarak başından hiç ayrılmadan orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. Kalan üzüm suyunu da tencereye aktardım gördüğünüz gibi. Evet, fokur fokur kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Altını kapatıyorum. Artık dökmeye hazır. Bir buçuk cezve olacak şekilde fırın tepsisine fırın kağıdı serdim ve üzerine döküyorum ve hızlıca tepsinin her tarafını eşit bir şekilde yayıyorum. Eğer fırın kağıdınız yoksa tepsileri ıslatarak da direkt dökebilirsiniz. Evet, hazırlamış olduğum pelteyi fırın tepsilerine dökmeye devam ediyorum. Çok fazla kalın dökmeyin, çok fazla da ince dökmeyin. Orta kalınlıkta dökelim lütfen. Kalın dökerseniz küflenme yapar ve kurumaz. İnce dökerseniz de kağıttan çıkarması zor olur.
Evet, hepsini döktüm. Gördüğünüz gibi 5 tepsi geldi ve güneşte kurutmayı bırakıyorum. Güneş alan bir yerde bırakmanızı tavsiye ederim. Ben birçok pestil yaptım aynı gün. Diğer pestil tariflerinde kanalımdan ulaşabilirsiniz. Evet, kuruyan pestillerimi kağıttan hemen çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi kolaylıkla kurudukları için hemen çıkıyor. Kağıtları atmayalım. Daha sonraki pestil yapımında kullanabilirsiniz. Evet, pestillerimi kenarlarından kaldırıyorum ilk olarak. Kenarlarından kalktıktan sonra kağıttan çıkarması kolay oluyor. Çıkardığım pestilleri demet halinde katlayarak saklıyorum genelde. Eğer vaktim varsa sararak bırakıyorum. Evet, pestillerimin bir kısmını demet halinde katlayarak muhafaza ediyorum. Bir kısmını da 2 parmak genişliğinde olacak şekilde makas yardımıyla kesiyorum. Arasına ceviz koyarak rulo halinde sarıyorum. Dilerseniz ceviz yerine fındık, badem, fıstık da kullanabilirsiniz veya sade olarak da sarabilirsiniz. Tercihe bağlı. İster sararak muhafaza edin, isterseniz demet halinde muhafaza edin. Her iki halde de muhafaza etmesi kolay oluyor. Evet, bir kısmını sarmaya devam ediyorum gördüğünüz üzere. Evet, demet demet yaptığım pestillerim var ve sardıklarım var. Sardıklarımı diğer pestillerle birlikte böyle renk kuşağı gibi bir tabak hazırladım. Evet, artık ikramı ve servisi hazırlar. Gördüğünüz gibi üzerlerini hava almayacak şekilde sarıyorum ve oda ısısında muhafaza ediyorum. Bir kış hiç bozulmadan bu şekilde muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulma, kuruma, küflenme olmuyor. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.